Herkese merhaba. Bugün yine bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Bugün burada masa üstünde görmüş olduğunuz bu mafsallı tırtıl kalemi, tırtıl kateri ürününü incelemesini ve kutu açılışını yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi aynı tırtıl kaleminin kendi yap versiyonu var. Bunun da videosunu çok yakında sizinle paylaşacağım. Bu videodan bir sonraki video bu mafsallı tırtıl kaleminin yapım videosu olacak. Şimdi mafsallı tırtıl kalemleri nedir? Aslında normal tırtıl kaleminden hiçbir farkı yok. Kanalı sıkı takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz haftalarda bir tane düz tırtıl kalemi yapmıştık. O tırtıl kalemi aslında çalışırken fener mili üzerine ve kalemlik üzerine, araba üzerine korkunç bir yük bindiriyor. Kesme hareketi yaptığı için fener milinin eksenini tezgahı çok fazla zorluyordu. Dolayısıyla bu tip zorlamaların önüne geçmek için burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde mafsallı tırtıl kalemleri kullanılıyor. Peki kaç çeşit tırtıl kalemi, kaç çeşit tırtıl kateri var? 3 çeşit, temelde 3 çeşit tırtıl kateri sayılabilir. İlki birkaç hafta önce yapmış olduğumuz düz tırtıl kalemleri. İkincisi burada görmüş olduğunuz mafsallı tırtıl kalemleri. Üçüncüsü ise revolver tırtıl kalemleri. İlerleyen dönemde bu sezon içerisinde onun da yapımını hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi bu tırtıl kalemleri Uzak Doğu menşeli genellikle, ülkemizde de satılıyor. Uzak Doğu piyasasında yani web sitelerinde AliExpress, Banggood, Gearbest gibi pek çok Uzak Doğu menşeli web sitesinde 300-350 lira segmentinde satılıyor. Tabii ki bunlar çeşitli kalitelerde imal ediliyorlar. Alınabilecek kalitede olanlar, yani bizim gibi hobi amaçlı veya yarı endüstriyel amaçlı kullanılacak olan tırtıl kalemleri yaklaşık 300-350 liradan başlıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Tabii bunu Türkiye'den temin edemiyor musunuz? Türkiye'den temin edebiliyorsunuz. Türkiye'ye bunlar girdiği zaman tabii ki fiyatları 400-500 liralara kadar çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Çin'den getirtmek daha mantıklı. Aslında en mantıklı olan bu tip mafsallı tırtıl kalemlerini kendinizin yapması. Dediğim gibi yakında videosunu hep beraber izleyeceğiz bunu. Şimdi gelin dilerseniz yaklaşalım. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyormuş. Bir inceleyelim. Ondan sonra bir test videosu yaparız. Ardından videoyu kapatırız. Kutusu aslında oldukça basit. İşte üzerinde ne işe yaradığı yazıyor. Sağında solunda aslında gayet basit ve sade bir kutusu var. Tırtıl, büyük kapasiteli tırtıl kalemi yazıyor. Detayları geçelim, direkt kutunun içerisine bakalım. Şimdi kutunun içerisini açtığımız zaman sünger bir kalıp içerisinde katerimiz, bir tane alyan anahtarı, ve 3 takım tırtıl tekeri çıkıyor. 2 tanesi ayrı geliyor. 2 tanesi de katerin üzerine takılı vaziyette geliyor. Şimdi aslında kutu içeriği o kadar zengin değil. Şöyle hemen bakalım. Zaten ne olmasını bekleyeceğiz değil mi? İçerisinden 3 takım tırtıl tekeri çıkıyor. İşte bunlar genellikle tırtıl tekerleklerinin standardında 0.8, 1, 1.2, 1.6, 1.8, 2 olarak gider. Buradaki vidalardaki gibi diş adımına göre hesaplanır. Mesela burada 0.8 var, 1 var ve 1.6 var. Burada 3 tane tırtıl koymuşlar. Şimdi kateri inceleyecek olursak burada mafsallı güzel bir yapısı var. Buradan kalemliğe bağlayarak buradaki sıkıştırma somunu aracılığıyla malzemeyi tekerlekler arasında sıkıştırıyoruz. Bu katerin avantajı nedir? Doğrudan fener mili ve kalemlik üzerine baskı yapmadan malzemeyi kendi gövdesi arasında sıkıştırarak makinenin zorlanmadan tırtıl çekmesini sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 tane Setsuko civatayla buradaki tırtıl tekerleklerini değiştirebiliyoruz. Şimdi gelin dilerseniz bunu bir tezgaha bağlayalım. Bakalım gerçekten fiyatını hak eden bir tırtıl kalemi miymiş? Mafsallı tırtıl katerleri herhangi bir kater gibi torna tezgahına doğrudan kalemliğe monte ediliyor. Evet, montaj bu kadar basit.
Şimdi malzemeyi sıkıştırmaya başlayacağız. Bunun burasına kabaca bir tırtıl çekelim. İlk başta tekerlekler malzemeye temas edene kadar hızlıca sıkıştırıyorum. Evet, iki tekerlek de malzemeye eşit olarak bastı. Şimdi burada makineyi çalıştırarak tırtıl çekebileceğiniz gibi aynayı eliyle çevirerek de tırtıl çekebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş tırtıl çekmeye başlayalım. Burada elimle tırtıl çekmeye başladım. Her çekişte tekerleği birazcık daha sıkıyorum. Evet, şimdi tırtıl işlemi bitti. Gördüğünüz gibi tırtıl işlemi başarıyla sonuçlanmış. Şimdi bir de makineyi çalıştırarak, tezgahı çalıştırarak tırtıl çekelim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, tırtıl çekerken malzemenin aynı şekilde yağlanıyor olması gerekiyor ki tırtıl kaleminin tırnaklarının arası dolmasın ve sıkışmasın diye. İlk başta gevşek çalıştırmaya başlayacağım. Ondan sonra tırtıl çektikçe buradaki somunu yavaş yavaş sıkarak tırtıl izlerini çıkartmaya başlayacağım. Tırtıl çekme işlemi bittikten sonra tezgahı kapatmadan önce tekerleği gevşetiyorum. Tezgahı ondan sonra kapatıyorum. Şimdi burada tezgah çalışırken çektiğimiz tırtılı görüyorsunuz. Burada da ilk başta elle tırtıl çektikten sonra makineyle çektiğimiz tırtılı görüyorsunuz. Tabii ki ilk çektiğimiz tırtıl bozuk olduğu için buradaki yüzey kalitesini bu doğrudan etkiledi. Ancak makineyle doğrudan tırtıl çekmeye başladığınız zaman ne kadar başarılı sonuç aldığınızı görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mafsalda tırtıl kalemlerinin kullanışı da böyle. Bugün hem kutu açılışı yaptık hem de mafsalda tırtıl kalemleri nasıl kullanılır konusuna kabaca değinmeye çalıştım. Evet, söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bugün mafsallı bir tırtıl katerinin incelemesini, kutu açılışını, kutu içeriğini ne olduğunu görmeye çalıştık. Ardından bu şekilde mafsallı bir tırtıl kalemi nasıl kullanılır konusunu size anlatmaya çalıştım. Böyle bir tırtıl kalemine ihtiyacınız var mı? Bence vardır. Eğer varsa hırdavatçınızla iletişime geçin veya internetten birazcık araştırma yaparak böyle bir tırtıl kalemine sahip olabilirsiniz. Ya da ben kendi tırtıl kalemimi kendim yapacağım diyenlerdenseniz videonun açıklamalar kısmına bir göz gezdirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda videonun başında söylemeyi unuttum. Velespiklet'in bir tane Instagram hesabı var. Onu da takip etmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda Facebook'ta Kendin Yap Atölyesi Day Workshop diye bir topluluğumuz var. Oraya girip kendi yaptığınız projeleri de orada paylaşabilirsiniz. Onun da linklerini açıklamalara koyuyorum. Beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane şan resmi bulunuyor. Bu şan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bence bu daha güzel gözüküyor zaten.